Doğan Reis benden önce Bobby ilk diyorum. Doğan Reis benden önce giyindi hazırda. PCX ya işte ya. Buraların kralı. Ama Batu diyor trim sesi geliyor diyor. Öylesi için değil. Değil. Batu buraya gelsin sever bizi. Evet sevgili arkadaşlar. İbrahim'le aşağı yukarı 2 saate yakın Çiçekli Köyü'nde oturduk. Çiçekli Köy nereden geliyor? Sürekli Çiçekli Köy geliyor aklıma. Çiçekli Köy değil tabii ki. Çiçekli Köy beni çağırıyor. Sabah beri 3 kere söyledim. Şirince Köyü'nde oturduk. Yukarıda bir arkadaş aynaları silmek lazım sanırım ara sıra. Birinci parmağımla böyle silmek yetiyor değil mi bu? Daha fazla temizlik istemez. Motor silme, yıkama, temizleme konusunda kendimi geliştirmem lazım benim. Heh, oldu. Hatta şurayı da silersem. Bak ışıl ışıl oldu bu. Gördün mü? Interkomumuz da bağlandı. Şimdi Şirince Köyü'ne usul veda ediyoruz. Hadi bakalım bismillah. Deminden bir Trazer 9 gitti kırmızı. Sürücüsü full kıyafetliydi. Arkadaki hanımefendinin sadece kaskı ve eldivenleri vardı. Ben şeyi düşünüyorum. Acaba kadın kısmısına bir şey olmuyor mu acaba? Ben üzülüyorum öyle görünce insanları biliyor musun? Yani insanların değeri mi yok? Yani insan sevdiğini full kıyafet almaz mı? Benim motorumun hiç ses çıkmıyor herhalde. İnsanlar için korna çalıncaya kadar geldiğimi anlamıyorlar. Evet ya bu arkadaş her gelene yol veriyor burada ya. Bilmiyorum kimin nesi de. Ben dikkat edersen korna çaldım. Yani zaman zaman yapıyorum böyle şeyler. Kolay gelsin. Buradan da manzaramız şimdi birazdan açılır. Levhası var mıdır ki viraj var diye. Burada sağ sol viraj var diyor. Limit takibi başlıyor burada bende. İşte limit şu anda tam benim döneceğim şekilde. Asfalt sıcaktır ama ya. Isıtmıştır onu, o kadar zamana ihtiyacı olmaz sabah olsa. Bu vadi de çok güzel bir vadi. Evet kaçta epey viraj döndük canım. Yol kenarındaki renge bak yalnız. Kim bilir ne döküldü.
Dikkatli bakarak. Ama görüşte almamız lazım İbo. İşte benim tercih ettiğim yol bu biraz daha. Ama burada da trafik oluyor böyle olunca. Şimdi diğerinde de trafik olmuyor. İki rahmetten birisi. Neyse, Şirince'den gidiyoruz şimdi aşağı. Bu sefer aşağıda düzlükte süreceğiz biraz. Ama düzlükte virajımız çok şimdi. Ahmet Beyliğe doğru özellikle şeyden. Gireceğiz. Seninle oradan hiç gitmedik biz. Ya ben canım bak sana söylediğim şey bak. Güneş şimdi sol tarafa vuruyor ya. Sol bacağım yanıyor. Normalde benim dolu gazım 4000-4200 devirlerde. O mecburen onu kullanıyorum ben 4200'ü. Ama işte dediğim gibi orada da kıpraşım titreşim olduğu için ben sıfır titreşim seviyorum. Scooter titreşimsizliği yani. Onu ben işte hiçbirinde yok. Ben motorcu olamayacaksın sanırım o yüzden. Abla o. Abi iyi de iki tekerlekli de olmuyor mu kilitlenme? Arabada olmuyor diye biliyorum. İbo sen çok böyle çekici bir insansın ondan oluyor sanırım. Bir şekilde sana kilitlendiler İbo. Aha, burası senin söylediğin firkete. Arabayla bile zor firkete. Ama motorla kolay firkete de birbirlerini sollamasalar bir de şeritlerinde gidebilseler yetiyor bize. Otobanda ters yönden içinde yolcu olan otobüs gelebilen ülkenin insanlarıyız biz. Bak yolcular var hadi şeyi anlarım. Hani tek başına adam şey yaptı. Tamam mı? Abi yolcular da mı demedi o kaptan nereye gidiyorsun otobanda ters şeritte gidiyoruz diye. Ya abi adam uçuruma sürse arkadan bağırmayacaklar mı reis önümüz uçurum falan diye. Ama sen sanırım susuyorsun ve sövüyorsun şeklinde oluyor. Kelimelerimizin sertliği değişiyor. Bu yol güzelmiş ama. Ama gene bak sen taviz vermişsin. Bence kaputunun üstünden geçmeliydin. Kaputun üstüne çıkılamıyor. Bu yolun çıkışı da güzel ama biz diğer yoldan geldiğimiz için bence bu şekli daha güzel oldu. Ya ben motosiklette ben o zamana acıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Belirli bir miktarda zamanım var benim motora bitecek. Aynı yolu tükettiğim zaman sanki boşa harcamışım hissi geliyor bana. He? Yani normal bu motorun gidişiyle sürüyorum artık. Daha önce daha temposu düşük sürüyordum.
alışmam gerekiyordu. Çünkü şimdi artık motora da alıştım epey bir. Yani nereden ne kadar döner. Ama bu alet giderken tüy gibi ya. Gerçekten tüy gibi yani. Ya öyle güzel kontrol alıyor ki aklın durur. Ben kendimi şeye alıştırdım. Şimdi hani alt beyin devreye girip de seni virajı döndürmeme tehlikesine karşı her virajda kendime şu telkini veriyorum. Kontraya güven. Kontraya güven. Bunu tekrarlıyorum yüksek sesle. Virajlı yollarda tek başıma giderken. Abi bazen oluyor bakıyorum motor dönmüyor. Kontraya güven hala dilimde ya. Tamam kontraya güven. Devam kontraya dönüyor. Çünkü kontra vermemin durduruyor korkum. Ama ben dersem ki kontraya güven, kendine değil kontraya güveniyorsun ve dönüyorsun. Kontra işin öldü. Ama o tekniği adıyla bilmesen öylesi bir durumda ne yaparsın onu bilmiyorum. Şuradan gidiyorum ben İzmir'de de caddeye bir çıkalım. Öyle bazı şeylerim var. Benim mesela en çok korktuğum şey dediğim gibi tehlikeyi beynin büyütüp de alt beyne işi devretmesi. En korktuğum şey o. Çünkü çünkü orada şöyle bir sorun var. O tehlikenin boyutu bedenini buna zorladığında şimdi tehlikeye sen hüküm veriyorsun. Eğer düşünerek o tehlikenin daha önce egzersizini yapıp da o büyüklükte olmadığını bilirsen zaten o devreye girmeyecek. Yani onun girip girmeyeceğini de sen seçiyorsun ama ben daha çok taze bir sürücüyüm. Yani otomatiğe bağlanması lazım. Onun için böyle kendimce triklerim var. Hala var abi. Yani. Şuradan geçseydik keşke neyse. Yo ileriden geçeriz. İleride kavşak var. Böyle olunca da motorla daha fazla akışı bozmadan gidebiliyorum. Şeye odaklandım çünkü yani hızlanıp yavaşlanıp durduğun zaman akışın bozuluyor abi. Var mı bir gelen giden abimiz? Yok. Buradan sola gideceğiz zaten. Aslında namazı keşke şeyde kılsaydık. Aklımıza hiç gelmedi. Şurada İsa Bey Camisi'nde. Mehmet Hoca'ydı herhalde. Çok tatlı bir imamı var. Adını yanlış hatırlıyorsam kusura bakmasın. Onu da bir görürdük hiç olmazsa. Sen o abinin bir eylemi oldu burada. Onu bir bak sana anlatayım. Camiyi şeye aldılar. Tadilat aldılar. Cami tadilatta hocam istese gider eve. Evde oturur. Yukarıda kapalı bir mescit daha var küçük. Orayı açtı, temizledi, ibadeti açtı. Karşısına oturdu şu yukarıda bazilikanın girişinde bir yer var. Ağacın altına da bir yer yapmış kendine. İngilizce'de iki koli musaf. İngilizce de biliyor. Gelen turistlere musaf veriyor, biraz da sorarlarsa anlatıyor. Abi çok tatlıydı adam. Bir görsen nasıl tatlı dilli bir şey. Ya o hani cihat veya benzeri kelimelerle adlamak istemem. Adam yaptığı işi düzgün yapıyor diyelim. Yaptığı işi düzgün olması gerektiği gibi yapıyor. Çünkü orada müşterisi zaten yabancı, tamam mı adamın ağırlıkla. Orada yapılması gereken iş ne, ona göre davranıyor diyelim. Ya Musaf'taki cihat kendinle yaptığın cihat, o ayrı bir şey ama Selçuk'tayız şu anda. Evet.
Gider. Polisin yanından gitmeyesek mi? Yapacak bir şey yok. Otobüsü geçmeyeyim. Şöyle arkasından sağa gideceğiz biz çünkü. Şuradan kapalı olan yandaki minik şeritten gitsem kızarlar mı bana? Yapacak bir şey yok. Cep telefonunuz miklerse tam emin olamadım, öbür ucu açık çünkü. Sanırım bisiklet gitmesin diye burası. Şurada Afrodis tapınağı var. Afrodis yanılmıyorsam tabi. İçinde hiçbir şey yoktu. Leylek gördüm abi. Bu neye işaret eder? Motorla çok gezeceğim ben, değil mi? Ya ona bakmadıydım ben zaten. Ben yuvaya baktım ben. Şurada tapınak var sağda. Tapınağın bir şeyi yok. Ya burada bir tapınak vardı diye. Şuradan bakmak ister misin? Götüreyim mi? Şu yan yoldan çok güzel bir yol gider ama motor gidemiyor bildiğim kadarıyla, bisiklet yolu. Ağaçların arasından yolu görüyor musun? Yani zorluk çıkarabilirler. Bilmiyorum, ben 70'e göre gidiyorum. Ya trafik öyle akıyor, ben ne yapabilirim ki? İbo'cum, bana katıldığın için teşekkür ederim. Güzel bir gezi oldu. Ağaçların arasından orası çok güzel görünüyor. Evet, Kuşadası'ndan arka taraftan güzel camlı tarafları da bir sefer gittiğimiz rotalardan burada. Ama şu anda yolun sonundan sağa gideceğiz. Motorcu yoluna. Bak uçağa. Ya burada PPL alabilirdim ben bir ara da param yetmedi. PPL alayım diyordum. 8.000 dolar istediler. Yani uçmak ucuz bir şey değil. Yok, o bambaşka bir şey reis. Yo, yere basıyorsun uçağın içinde. Ayakların boşta değil oğlum. Yani ayağın boşta değil eğer ondan şeysen. Gördüm. O yol hala devam ediyor, farkında mısın sağımızda? Ve yol artık ama.
Bir ara bir o yolu bir yoklayayım ben geldiğimde. Bu yoldan giden varsa bu videoyu paylaşırsam altına yazsın. Oradan gidebiliyor muyuz? Çıkıyor mu sonu bunun bir yere? Merak ettik şimdi. Ha, şuradan da çıkıyor işte bak. Motorum 5000 kilometreyi geçti bu arada. Bu ay bir de bakımı var bunun Temmuz'da. 6000 ve 12 aydı. Ben 12 ayda tam 6000 kilometre civarı yapmış olacağım zaten. Bakımları yaptırır öyle çıkarım tatile. Çünkü tatilde muhtemelen bir 2-3 bin kilometre bir yolum olacak. Ay gidip döndüğümde o kadar zaten memlekete ya. İşte bizim yol geliyor. Benim kamera gene bana doğru yattı. Ya şunun aşağısını sıkmak için bir anahtarı var. Plastik bulamadım onu. Geçen bakındım bir yerlere koymuşum. Ya pratik olsun diye şu el çantamın içine koyacağım. Plastik olunca hafif oluyor ya. Diğer tarafı yeşil yandı. Şimdi oradan gelen olur. Yok gelmedi kimse. Benim en sevdiğim yollardan biri de bu bölümdür. Sanırım zaten motorcuların da büyükçe bir kısmının en sevdiği yollardan biri bu. Yok. Zaten bu yolun keyfini veren şey hız değil. Birazdan virajlara geleceğiz. İhtimaldir. Karşıdan konvoy gelince en sağdan gidiyoruz ki bizi görsünler. F. Dümdük karşı dağın dibine kadar. Şimdi gene öyle olacak. Bak buralarda su var. Normalde bu kadar bu mevsimde su olmaz. Bu sene güzel yağmur yağdı. İnşallah bereket olur. Gelebilir ya, o sıkıntı yok. Yolda banket olduğu sürece korkma. İçin iletebilirsin. Dışın iletme ama.
Yok, böyle bir bölme bir şey olmuş burada, jandarma ileride. Virajlarımız başladı. Kuşadası Seferihisar yolu. Hiçbir zaman ana yol olmadı burası. Gelmemişsindir. Temkin her zaman iyidir. Bugün de trafik çok güzel, baksana. Öyle bir şeyler sanırım onlar. Efendim, birazdan 10 dakika sonra ekleyeyim, olur mu babacığım? Hadi görüşürüz. Neredesin sen? Burada normal sürüşümüzü yapıyoruz şimdi İbo'cum. Şu an önüm boş. Gelen giden yok. Okey, hala yok. Boş. Serbest. Kim yok, kimse yok. Şu an yanıma doğru bir araba geliyor. Şimdi yanımdan geçti. Abi viraj sürekli var, ben de bilmiyorum zaten. Ben sadece viraj olduğunu biliyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben hep limite bakıyorum. Ben onu ezberledim. Bakıyorum limit gitmiyorsa yavaşlıyorum. O gidince de arkasından yapıştırıyor. Yani öyle bir tarz bir şey benimsedim ben. Şimdi bak, limit şu an kabaca benim hızımla aynı gidiyor. Ben güvendeyim diye düşünüyorum. O kadar. Başkasını bilmiyorum. Normalde fazla yatarak daha hızlı da dönülebilir elbet ama ben kendim onu bellediğim için. Mesela burada şu pozisyonlanmaları tekrar eğitim gibi çalışıyorum her sürüşümde. Çünkü geç kapatıyorsun diyor bana Ahmet. Yani pozisyonu geç aldığımı söylüyor. Ben viraja yaklaşırken bir pozisyon alıyorum çünkü. Daha uzaktan alınabilirken. Yol nasıl? ...60'tan 70'ten gidiyoruz abi. Ya öyle bir hız limiti görmedim şu anda. Levhada bakıyorum da. Değil mi? Buradaki en büyük tehlike o. Denize bakmıyoruz burada çok.
Bak mesela o bana şeyi kastediyor. Burada hemen gelmesin diye ama karşıdan araba geldi. Bu yolda oluyor. Mesela şimdi burada en sol şeritten gidince mesela şimdi limit duruyor. Sollama var. Buradan sonra yol düz. Limit duruyor. Duruyor. Şimdi yavaş yavaş yürümeye başladı. Açıldı. Hemen sağa. Ben biraz daha ortaya doğru geçiyorum. O zaman diyor ki geç kapatıyorsun. Şimdi virajı olabildiğince sağdan almanın esprisi de şeymiş. Yani onlar normal sürüş sisteminde anlatıyorlar onu. Bir, görüş alıyorsun karşıdan. İki, daha az yatman gerekiyor. Bana söyledikleri, yani okuduklarından öğrendiklerim onlar. Ama onlar abi alışmışlar, onlar ta şuradan gidiyorlar abi onlar. Bak şöyle gidiyor. Onda kaçırma diye bir şey yok. Yani bekledikleri master seviyesi o. Bende mevcut değil. Bende uzakta bile görünmüyor. Ben onun için şöyle hafif sağ teker izine yakın bir yerlerden gidebildiğim kadar. Bak mesela şu an limitle beraber gidiyoruz. En solda olunca 10 metre falan daha ileriyi görüyorsun ha, bak araçları. Abi doğru olanı sürüyorsun sen. Burada çünkü şey, eğitim olduğu için beceri geliştirmeye çalışıyor. Onun için o şekilde. Çünkü sen doğru yolu bulduğun zaman da bu şekil sürüyorsun. Birinci bölüm virajlar bitti. Şimdi Fethi Baba'da bir oturalım. Park edecek yer varsa. Bazen öyle oluyor. Oraya sokmuyorum artık arabaya. Motor. Burada millet. Şöyle şuraya bırakacağım ben. İttirir kalktırırım şimdi. Ben de öyle getireceğim şimdi.